Merhaba, ben İlhan Çiçek. Firewall Destek Merkezi'ne hoş geldiniz. Bu videoda FortiGate ve Aruba ile uygulamalı ağ güvenliği serisinin ikinci bölümü olan Aruba Instant AB SSID bazlı VLAN atama konusuna bakacağız. İlk videoda VLAN segmentasyonunu yapmıştık. Şimdi Aruba Instant AP ile farklı SSID'leri VLAN'lara nasıl eşleştireceğimizi adım adım öğreneceğiz. Ayrıca bir hatırlatma. Bu içerikler sizlerin desteğiyle büyüyor. Katıl butonuna tıklayarak bu eğitimi destekleyebilir, özel içeriklere erken erişim sağlayabilirsiniz. Katıl destekleri sayesinde yeni donanımlar ve yazılımlarla çok daha kapsamlı uygulamalı eğitimler yapmayı planlıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bu videomuzda daha önceki derste altyapısını oluşturduğumuz VLAN'lar için SSID yayını yapacağız ve bu SSID'lere VLAN'ları nasıl tanımlayacağız, switch tarafındaki port ayarlarını nasıl yapacağız, bunlara bakıyor olacağız. Öncelikle Aruba'mızın arayüzünde iki tane SSID oluşturuyoruz. Birisi personel SSID'si ve bunun için ayrı bir VLAN tanımı yapmıştık. O VLAN'ı kullanacağız. Diğeri ise misafir SSID'si. Bunda da farklı bir VLAN kullanacağız. Şöyle tablomuza bir bakalım hemen hatırlatmak amacıyla. Aruba AP305 cihazımız var. Onu kullanacağız. Burada personelin kablosu için 80 VLAN'ını kullanacağız. Misafirin kablosu için ise 90 VLAN'ını kullanacağız. Şimdi hemen işlemlere başlayalım. Evet, hemen işlemlerimize vakit kaybetmeden başlayalım. SSID'leri nasıl oluşturacağız? Elimizde bir tane Aruba AP305'imiz var ve biz bu AP üzerinde iki tane SSID oluşturacağız. Bir tanesi personel SSID'si olacak, bir tanesi de misafir SSID'si olacak. Daha önceki dersimizde topolojimizi göstermiştik. Buradaki personel kablosumuz 80 VLAN'ı, misafir kablosumuz ise 90 VLAN'ı olacak ve bunların da zaten firewall tarafındaki VLAN tanımlarını daha önceki dersimizde yapmıştık. Şimdi hemen SSID'lerimizi oluşturalım. Cihazımızda oturum açtıktan sonra Aruba 305 AP'mizde oturum açtıktan sonra yapılandırmanın altından ağlar tabına geliyoruz. Buradan artı butonuna basarak öncelikle FDM-personel yayınını açıyoruz. Burada tür olarak kablosuz birinci kullanım çalışan olarak bırakıyoruz. Sonraki diyoruz. Bu kısımda istemci VLAN atama kısmı var. Burayı statik yapıyoruz ve bizim 80 VLAN'ımızı buraya atıyoruz. Hemen topolojimizden de bakalım tekrar. Personel kablosumuz 80'di. 80 VLAN'ımızı atadık. Sonraki dedik. Şimdilik sadece Basic Pressure Key ile bir SSID açacağım. Ama işte 802.1x ya da MAC Authentication gibi talepler gelirse yorumlarda bildirirseniz onlara göre onların videolarını da çekmeye elimizden geldiğince çaba gösteriyor olacağız. Evet, şifremizi girelim. Şifremizi girdik. MAC kimlik doğrulaması ya da benzeri bir işlem dediğim gibi yapmayacağım. Şu an zaten tek bir APM olduğu için dolaşımla ilgili ayarlara da dokunmuyorum. Yani bir roaming ile ilgili ayarlara da dokunmuyorum. Sonraki dedim. Herhangi bir erişim kuralı yok. Son dedim ve ilk SSID'mi oluşturmuş oldum. Şimdi SSID'mizi oluşturduk. Gelelim ikinci SSID'mize. İkinci SSID'mize de geliyoruz. FDM-misafir diyoruz ona da. Geldik. Statik VLAN dedik ona da. VLAN'ımız 90. Sonraki dedik. Yine pressure key'imize giriyoruz. Aslında burada şu olmuş oluyor. Biz iki ayrı SSID yayınladık. Farklı VLAN'lardan gidiyor ama bir pressure key ile gidiyor. Bu güvenlik açısından aslında çok güvenli bir yapı değil. Bunu 802.1x'e ya da benzeri MAC Authentication tarzı bir sisteme çevirmek lazım. İlk aşamada biz bunu SSID oluşturma işini basic yapıyoruz. Sonraki videolarda dediğim gibi mümkün olduğunca bunları da eklemeye çalışacağız bu seride. Evet, tıkladık. Sonraki dedik. Bunu da böylelikle oluşturmuş olduk. İki tane SSID'mizi oluşturduk. Şimdi bunların hem firewall tarafında hem de switch tarafında nasıl konfigüre etmemiz gerektiğini access point portuna bakalım. Evet, öncelikle switch tarafına bir bağlanalım. Switch'imizde ayarlarımıza bakalım. Evet, switch'imize bağlanmıştım ben daha önceden. Siz de PuTTY ile ya da herhangi bir SSH yazılımıyla, MobaTerm olur.
SuperPIT olur. Benzeri bir yazılımla bağlanabilirsiniz. Şimdi şöyle yapalım hemen. Öncelikle switch'imizde Show LLDP Neighbor yapıyorum ve hangi portta benim access point'imin olduğuna bakıyorum. Burada gördüğünüz gibi benim access point'im 3. porttaymış. Şimdi Show Running Config Interface 113 yazarak da benim bu porttaki konfigürasyonuma bakıyorum. Gördüğünüz gibi burada benim neyim varmış? VLAN Trunk Native 1'miş. Allow'da 1.80 ve 90'mış. Şimdi burayı biraz açmak istiyorum. Burası hani çok sıklıkla karşılaşılan ya da sıklıkla karşımıza gelen bir soru aslında arkadaşlar. Instant on yapılarda ya da bir controller'sız çalışan bir yönetim yazılımı olmayan yapılarda biz genelde switch tarafında da bir trunk bağlantı yapmamız gerekiyor. Eğer ki sizin bir controller yapınız var ve access point yapınız eğer tünelleme moduyla çalışıyorsa o zaman burada switch üzerinde herhangi bir trunk port yapmaya gerek yok. Sadece access point'in IP'yi alması yeterli. Ama instant on yapıda dediğim gibi trunk portu yapılandırmamız ve üzerinden geçecek VLAN'ları belirlememiz gerekiyor. Ama eğer bir controller varsa hiç buna gerek yok. Controller'da biz genelde tünelli kullanıyoruz ve tünelli kullanmayı tavsiye ediyoruz. O zaman access point'imizi sadece VLAN access işte 1, 3, 5 neyse VLAN'ı onu yazıp sadece o VLAN'dan IP'yi almasını sağlıyoruz. Çünkü access point üzerinden geçen trafik controller'la tünelleniyor ve o tünel üzerinden controller üzerinden internete çıkıyor. Örnek gösterecek olursak şöyle yapalım. Yani şuradaki kullanıcımız bu tünellendiğinde örneğin şurada da bir controller cihaz olduğunu düşünün. Bu kullanıcı bunun üzerinden tünellenip buradan ilgili VLAN'ına düşüp tekrar firewall üzerinden trafiğini çıkarıyor. Ama bu şekilde instant çalıştırdığımızda bizim şuradaki port tanımına hem access olarak access point'in IP alacağı VLAN'ı geçirmemiz lazım. Hem de üzerindeki statik VLAN vereceğimiz işte misafir olur, personel olur, muhasebe olur, bilgi işlem olur neyse yayınlayacağımız SSID'lerde vereceğimiz VLAN ID'lerini buraya girmemiz gerekiyor. Bu da aklımızda olsun. Çok sorulan, çok karıştırılan sorulardan bir tanesi. Dediğim gibi yönetim cihazı var ise yani Aruba'da örneğin bir controller'ın üzerinizde varsa tavsiye ettiğimiz tünel mod. Tünel modda sadece kenardaki switch'te access portu vermeniz yeterli. Ama bridge olarak lokale düşürmeniz gerekiyorsa kullanıcıları o zaman bu şekilde VLAN Trunk Native 1, işte VLAN Trunk Allow 1, 80, 90, 100 neyse artık onları vermeniz gerekiyor. Şimdi burası da tamam. Geldik access point portumuz da tamam. Bir de hemen firewall tarafımızı kontrol edelim. Sonrasında testimizi yapıyor olalım. Evet, firewall tarafımızda bizim interface tanımlarımızda biz ne yapmıştık? Hem misafir için hem de personel Wi-Fi'si için bir aslında tanım yapmıştık. Burada edit diyelim. Kaçtan başlatmışız? Örneğin 90-20'den başlatmışız IP alması için. Personel tarafına bakalım. Personel tarafında da yine aynı şekilde yapmışızdır diye düşünüyorum. Hemen bir bakalım. Evet, DHCP 80-20 ile 8254 arasında dağıtıyoruz. Evet, şimdi burası tamam. Firewall'umuzu yaptık. Switch'imizi yaptık. Access point'imizdeki SSID ayarlarını yapılandırdık. Sıra geldi bunu test etmeye. Bunu test etmek için sanal bir makinamız var. Hemen şöyle alalım sanal makinamızı. Şimdi burada benim Wi-Fi adaptörüm var bir tane. Ben şimdi öncelikle bunlara bağlanacağım. Hemen FDM personele bağlanıyorum. Bu arada işte bu VLAN atamaları ya da 802.1x dinamik bir şekilde kullanıcılara VLAN ataması gibi örnekler aslında kanalımızda mevcut. Hani bunları da kanaldaki videolardan izleyebilirsiniz. Şimdi FDM personel gördüğünüz gibi bağlı ve güvenli dedi. Hemen bir bakalım. Ayrıntılara geliyorum. Gördüğünüz gibi 80-20'yi almış. Bunu hemen teyit etmek için firewall cihazımıza gelelim. Şurada bir refresh yapalım. Geliyorum aşağıya. Bakın burada şu kısımda personel Wi-Fi'de bir tane artık kullanıcımın geldiğini ben buradan görebiliyorum. Ne yapmış oldum? VLAN SSID'imi oluşturdum. O VLAN SSID'yi de 80 VLAN'la
atamış oldum ve kullanıcım da 80 bilandan IP almış oldu. Şimdi internetle test edelim isterseniz. İnternetimizde geliyor mu bakalım. İnternetimizde geliyorsa ona göre de kurallarımızı da kontrol etmiş oluruz. Bir önceki derste bu kuralları kontrol etmedik çünkü. Evet, gördüğünüz gibi benim burada web siteme de girebildim. Şimdi tekrar şuradan geliyorum. Policy Object, Firewall Object. Ben hangi bloktan çıkmıştım? VLAN 80'den, yani benim personel Wi-Fi'mden çıkmıştım. Personel Wi-Fi to VLAN 999'a geliyorum. Şuraya geldiğimde bakın bir artık trafik geldiğini görebiliyorum. Ya da şuradan Show Matching Log'a geldiğimde benim bu kullanıcımın gittiği internet adreslerini ben artık buradan görebilir durumdayım. Böylelikle 80 milyonun testini yapmış oldum. Şimdi gelelim aynı şekilde benim tavsiyem, eğer devamlı bir misafir sirkülasyonunuz yok ve arada geliyorsa misafirleriniz, hani günlük iki güne bir ya da haftalık şeklinde bu misafir SSID'sini değiştirin. Ama bunu şunun için söylüyorum, yani bir NAC'ınız yoksa, arkada bir TC kimlik doğrulama kontrollü bir sisteminiz yoksa, MAC Authentication yapamıyorsanız bu tarafta, hani burayı da güvenlik altına almak için sadece şifreyi değiştirebilirsiniz ilk aşamada, ama tavsiyemiz tabii ki bir NAC otantikasyonu ya da bizim daha sonraki derslerde anlatacağımız Captive Portal otantikasyonunu yapmanız. Şimdi buradan yine gelelim, FortiGate'e tıklayalım. Web sitemizin geldiğini görmüş olalım. Hem de SSID'imizin gelmiş olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi SSID'imiz ve web sitemiz çalıştı. Şimdi geliyorum tekrar. Kurallarıma geleceğim. Kuralımda bakalım, misafirden giden kuralımız vardı. Tıkladım. Show Matching Log dedim. Evet, burada da gördüğünüz gibi artık bir trafik gidiyor. DNS sorguları ya da diğer sorguları da buradan görebiliyoruz. 90-20 üzerinden de bir trafiğimiz geçmiş oldu. Evet, şimdi bu dersimizde ne yapmış olduk? Şöyle bir özetleyecek olursak, öncelikle Aruba Instant AP'mizde 2 tane SSID açtık. Bir tanesi FTM personel, VLAN 80'e atadık. Bir tanesi FTM misafir, bunu da VLAN 90'a atadık. Böylelikle biz 2 ayrı SSID ve 2 ayrı VLAN'dan bu atamayı yapmış olduk. Burada hem personelde hem misafirde herhangi bir ikinci doğrulamamız yok. Yani bir MAC Authentication'ımız ya da bir 802.1x Authentication'ımız yok. İlerleyen derslerde misafir tarafı için bir Captive Portal yapılandırmasının nasıl yapıldığını gösteriyor olacağız. Personel için de misafir tarafındaki gibi bir doğrulamalı senaryo beklentiniz var ise bunları yorumlara yazarsanız biz de uygun zamanda altyapımız müsaade ettiği müddetçe bunlarla ilgili detayları da anlatıyor oluruz. Evet, Aruba AP'lerde VLAN bazlı SSID yapısını başarıyla kurmuş olduk. Bu yapı sayesinde hem misafir hem personel ağı ayrı ayrı yönetilebiliyor. Serimizin 3. bölümünde FortiGate ile uygulama kontrolü ve web filtreleme konularına geçeceğiz. Bu içeriklerin devam etmesi için desteğinize ihtiyacımız var. Katıla tıklayarak bu projeyi destekleyebilir hem de gelişmiş içeriklere erişebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Serinin devamında görüşmek üzere.